Bugün marketten alıp masanın üzerine bıraktığın o bir somun ekmek, bir adamın hayatından tam 19 yılı çaldı. Jean Valjean, kız kardeşinin 7 aç çocuğunu doyurmak için bir vitrin camını kırdığında, aslında kendi kaderini parçalamıştı. 1862 yılında Victor Hugo bu satırları yazdığında, dünya henüz sosyal adalet kavramını tam olarak anlamamıştı. Bugün 2026'da hala aynı sorunun pençesindeyiz. Sizce bir suçluyu cezalandırmak onu daha iyi bir insan mı yapar, yoksa onu tamamen bir canavara mı dönüştürür? Valjean, hapiste geçirdiği o 19 yıl boyunca sadece taş kırmadı. Ruhundaki merhamet duygusunu da parça parça yok etti. Dışarı çıktığındaysa toplumun ona verdiği sarı pasaport aslında şu demekti: sen artık bir insan değilsin. Sen bir vebalısın. Gittiği her kapı yüzüne kapandı. Her otel onu sokağa attı. Çünkü dünya hata yapanı affetmek üzere kurulmamıştır. İşte tam bu noktada o meşhur karşılaşma gerçekleşiyor. Piskopos Myriel, Valjean'ı kendi evine davet ediyor ve Valjean, onun evinden gümüş takımları çalıp kaçtığında ve jandarma tarafından geri getirildiğinde, dünya tarihinin en büyük ters köşe anlarından biri yaşanıyor. Piskopos, neden bunları da almadın diyerek ona 2 gümüş şamdanı uzatıyor. Bu bir hediye değil arkadaşlar. Bu bir ruhun satın alınmasıdır. Piskopos, Valjean'ın ruhunu karanlıktan satın alıp onu Tanrı'ya, yani iyiliğe bağışlıyor. Bu an, videonun geri kalanında göreceğimiz o devasa dönüşümün fitilini ateşliyor. Hazırsanız, Paris'in o sefil sokaklarında bir azizin nasıl küllerinden doğduğunu ve bir müfettişin neden bir hayaletin peşinde kendi sonuna yürüdüğünü izlemeye başlıyoruz. Valjean'ın Piskopos ile karşılaşmasının üzerinden yıllar geçer. Valjean artık Bay Madeleine adını kullanmaktadır. Zengin bir fabrikatör ve sevilen bir belediye başkanıdır artık. Valjean, geçmişini silmiştir, kimliğini geride bırakmıştır. Ama kaderin cilvesi Valjean'ı bir olaya çekmiştir. Devrilen bir arabanın altında kalan yaşlı bir adamı o inanılmaz hapishane gücüyle tek başına kaldırmıştır. Kasabanın yeni müfettişi Javert bu olayın normal olmadığını anlar ve Valjean'ın peşine düşer. İyilik yapmak bile bazen size ele verebilir. Burada bir parantez açalım. Javert kimdir? Javert, 2026'daki bilgisayar algoritmaları gibidir. Duygusu yoktur, esnemez. Sadece kuralları bilir. Ona göre bir hırsız her zaman hırsızdır. Eğer bir kere hata yaptıysan, sistemin dışındasın demektir. Javert kötü bir adam değildir. O sadece körü körüne bağlı bir adaletin ete kemiğe bürünmüş halidir. Javert ve Valjean arasındaki çatışma aslında kanun ile vicdan arasındaki savaştır. Valjean'ın önünde büyük bir ahlaki sınav vardır. Başka bir adam kendisi sanılarak yargılanmaktadır. Eğer susarsa hayatına saygın bir adam olarak devam edecek. Eğer konuşursa yeniden zincirlere dönecek. Hugo burada sayfalarca Valjean'ın iç sesini yazıyor. Fırtına altında bir kafa diyor buna. Ve Valjean ne yapıyor? Mahkemeye giriyor ve o meşhur cümleyi kuruyor. Ben 2461'im. İşte bu Valjean'ın kahramanlığının başladığı yerdir. Kendini feda etmek. Ama o sadece kendi için değil, bir başkası için de savaşmaktadır. Fantine, sefillerin en acıklı yüzü. Bir anne, bir kurban. Cosette'i bakabilmek için önce saçlarını, sonra dişlerini, en sonunda onurunu satan bir kadın. Fantine bize şunu gösterir: sefalet sadece açlık değildir. Sefalet bir kadının çaresizliğini bir pazar aracına dönüştüren düzendir. Valjean, Fantine'e verdiği sözü tutmak için hapishaneden kaçar. Çünkü artık sadece kendi ruhu için değil, bir yetimin hayatı için yaşamaktadır. Valjean, Cosette'i o zalim Thénardier ailesinden kurtardığında aslında bir babalık hareketi yapmıştır. Paris'in labirent gibi sokaklarında bir manastıra saklanırlar. Aradan uzun zaman geçer. Cosette büyür ve sahneye aşk çıkar. Marius. Ama bu dönemde Paris'te tarih 1832 göstermekte, cumhuriyetçiler ise ayaklanmaktadır. Sokaklar barikatlarla doludur. Artık bir dram değil, aksiyon ve devrim hikayesi izliyoruz. Barikatlar, o günün gençliği için bir umut kapısıdır. Gavroche, o ölümsüz sokak çocuğu, mermilerin arasında şarkı söyleyerek gezerken, aslında korkusuzluğun değil, kaybedecek hiçbir şeyi olmamanın sembolüdür. Hugo,
Bizi barikatın içine sokar. Orada sadece barut kokusu yoktur. Orada eşitlik rüyası vardır. Peki Valjean orada ne arıyor? Marius'u kurtarmak için oradadır. Çünkü Cosette onu seviyor. Eğer Valjean Marius'un ölmesine izin verirse, Javert'ten ve geçmişinden tamamen kurtulabilir. Ama Valjean ne yapıyor? Barikatta Marius'u ararken esir alınan ezeli düşmanı Javert'i görüp onu serbest bırakıyor. Evet, onu öldürmesi için bir fırsatı varken onun iplerini çözüyor. Git diyor. Bu an Javert'in bilyasını yıkıyor. Bir suçlu olarak gördüğü Valjean, bir kanun adamına hayatını bağışlıyor. Javert'in zihnindeki suçlu tanımı paramparça oluyor ve sonunda barikat düşüyor. Herkes ölüyor. Sadece Valjean ve sırtında baygın halde taşıdığı Marius hayatta kalıyor. Gidecek tek bir yer vardır. Yerin altı. Paris'in o eşsiz kanalizasyonları. Valjean Marius'u omuzlarına alır ve şehrin tüm pisliğinin içine dalar. Burası metaforik bir cehennemdir. Valjean sırtında sadece bir genci değil, insanlığın bütün sefaletini taşımaktadır. Dizlerine kadar balçık, her nefeste ölüm kokusu. Ama o durmaz. Çünkü o gümüş şamdanların ışığı hala ruhunu aydınlatıyor. Kanalizasyondan çıktığında karşısında yine kimi buluyor? Javert'i. Ama bu karşılaşma farklı. Javert Valjean'ı tutuklamıyor. Ona Marius'u evine götürmesi için izin veriyor. Ve sonra Javert Sen Nehri'nin kenarına gidiyor. Kendi adalet anlayışıyla Valjean'ın merhameti arasında sıkışıp kalmıştır. Eğer bir suçlu bu kadar iyi ise, benim bunca yıl koruduğum yasa nedir ve ne işe yarıyor diye soruyor kendine. Cevabı bulamıyor ve kendini nehrin soğuk sularına bırakıyor. Valjean artık özgürdür. Ama bu özgürlük beraberinde yalnızlığı da getirir. Cosette ve Marius evlenir. Valjean, Cosette'in mutluluğu için aradan çekilmesi gerektiğini anlar. Geçmişini Marius'a anlatır ve kendi kabuğuna çekilir. Kahramanımız artık yaşlanmış, görevini tamamlamıştır. Bir somun ekmekle başlayan o uzun yolculuk, bir babanın sessiz fedakarlığıyla sona buluyor. Jean Valjean ölürken, başucunda yine o 2 gümüş şamdan vardı. Onlar birer eşya değil, bir sözün nişaniydi. Victor Hugo, bu 2600 sayfalık destanını bitirdiğinde bize şunu söylemek istiyordu. İnsan her zaman kendini yeniden yaratabilir. Sefiller sadece Fransa'nın bir dönemini anlatmaz. Bugün siber zorbalığa uğrayan bir gencin, haksız yere işten atılan bir babanın veya geleceği için kaygılanan senin hikayendir. Toplum seni etiketleyebilir, sistem seni dışlayabilir. Ama senin içindeki o vicdan şamdanı yandığı sürece hiçbir karanlık kalıcı değildir. Eğer bugün birine bir şans vermeyi düşünüyorsan, o gümüş şamdanları hatırla. Çünkü bazen bir insanın hayatını değiştirmek için ihtiyacınız olan tek şey, ona bir suçlu gibi değil, bir insan gibi bakmaktır. Ben Tayfun. Burası Yolda Kitap. Abone olduğun ve bu derin yolculuğa benimle çıktığın için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de şamdanlarınızı yakmayı unutmayın.